50 yaşından sonra hepimiz bir şeylerin değiştiğini fark ediyoruz. Yediğimiz yemek artık eskisi gibi sindirilmiyor. Daha kolay hazımsızlık oluyor, gaz ve şişkinlik rahatsız ediyor, midemiz daha çabuk yanıyor. Bir de üstüne kan tahlili yaptırınca D vitamini düşük, B12 yetersiz, demir eksik çıkıyor. İşte bu tablo oldukça tanıdık. Aslında bunlar çok normal. Çünkü yaşımız ilerledikçe hem sindirim sistemi yavaşlıyor hem de bağırsakların vitamin ve mineral emilimi azalıyor. Yani yalnızca yediğimiz gıdaların içeriği değil, vücudumuzun onları kullanma kapasitesi de değişiyor. İşte tam da bu yüzden konu gıda takviyelerine geliyor. Ama kafanız karışmış olabilir. Kimisi takviye şart diyor, kimisi sakın kullanma, doğal beslen diyor. Çayınızı kahvenizi aldıysanız hemen başlayalım. Takviye meselesini anlamanın en kolay yolu şu soruya bakmak. Vücudumuz neden eksikliğe düşüyor? Birçok kişide bu tablo aynı. Yemekten sonra hazımsızlık, gaz, şişkinlik oluyor. Midede yanma ve reflü şikayeti başlıyor. Üstüne bir de kan tahlilinde vitamin, mineral düşüklüğü çıkıyor. Aslında olay basit. Sindirim sistemi 50 yaş üstünde yavaşlıyor, mide asidi azalıyor. Mide asidi az olunca mesela B12 emilimi düşüyor. Aynı şekilde demir de tam emilemiyor. Yani sorun sadece az yemek değil, yediğini işleyememek. Diğer bir nokta, çoğumuz düzenli ilaç kullanmaya başlıyoruz. Tansiyon ilacı, mide koruyucu, kolesterol ilacı, bunların da yan etkisi vitamin, mineral kaybı ve son olarak beslenme alışkanlıkları. Kimi süt ürünlerini kesiyor, kimi et yemiyor, kimi iştahsız oluyor. Böyle olunca da kalsiyumdan magnezyuma kadar birçok mineral eksik kalıyor. Yani aslında takviye ihtiyacını doğuran tek sebep yok. Biraz mide, biraz bağırsak, biraz da yaşam tarzı birleşince vücudumuz yavaş yavaş sinyal vermeye başlıyor. Şimdi gelelim en sık ihtiyaç duyulan takviyelere. Bunların başında D vitamini geliyor. Özellikle ülkemizde güneş bol gibi görünüyor ama çoğu kişide D vitamini düşük çıkıyor. Çünkü güneşi cam arkasından almak işe yaramıyor. Güneş kremi de emilimi azaltıyor. Eksik olduğunda kemik erimesinden bağışıklık zayıflığına kadar birçok sorun ortaya çıkıyor. Burada küçük ama önemli bir hatırlatma yapayım. D vitamini ile demir aynı şey değildir. Çoğu kişi bunu karıştırıyor. D vitamini bir vitamindir. Yağda çözünür. Demir ise bir mineraldir ve özellikle kansızlıkta gündeme gelir. Yani biri kemik ve bağışıklık için kritik, diğeri kan hücrelerinin oksijen taşıması için. İkinci sırada B12 vitamini var. Mide asidi azaldığı için 50 yaşından sonra emilim düşüyor. Eksikliği, unutkanlık, halsizlik, çarpıntı gibi şikayetlerle ortaya çıkıyor. Üçüncü olarak kalsiyum ve magnezyum çok önemli. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda kemik sağlığı için kalsiyum gündeme geliyor. Ama kalsiyumu tek başına almak doğru değil. Yanında D vitamini ve magnezyum desteği olmalı ki kemiklere gerçekten ulaşabilsin. Bir diğer kritik tavsiye omega 3. Kalp ve beyin sağlığı, eklem esnekliği için çok faydalı. Balık tüketimi az olan kişilerde destek şart hale geliyor. Yani özetle 50 yaş üstünde en sık gündeme gelen takviyeler D vitamini, B12, kalsiyum, magnezyum, omega 3 ve kimi zaman da demir. Ama hepsi aynı şey değil. Her birinin vücutta görevi farklı. Şimdi biraz da bağışıklık ve enerji konusuna bakalım. Çünkü 50 yaş üstünde en çok duyduğumuz şikayetler yorgunluk, halsizlik, sık hastalanma. Bağışıklık tarafına ilk akla gelen tabii ki C vitamini. Ama burada yanlış bir algıyı düzeltelim. C vitamini tek başına mucize yaratmaz. Düzenli ve küçük dozlarda alındığında bağışıklığı destekler. Ama bir avuç C vitamini aldım artık hasta olmam diye düşünmek doğru değil. Bir diğer önemli destek çinko. Bağışıklık hücrelerini güçlendiren bir mineral. Eksikliğinde yaralar geç iyileşir, saç dökülmesi artar, enfeksiyonlara karşı vücut daha zayıf hale gelir. Yani bağışıklık ordusunun askerleri gibi düşünebilirsiniz. Şimdi gelelim enerji tarafına. Burada öne çıkan takviye koenzim Q10. Bu madde aslında vücudun kendi ürettiği doğal bir bileşen. Hücrelerimizin içinde adeta enerji fabrikası gibi çalışıyor. Ama yaş ilerledikçe üretimi azalıyor. Eskiden hücrelerimiz 100 birim enerji üretiyorsa yaşla birlikte bu rakam düşüyor. İşte bu yüzden koenzim Q10 takviyesi özellikle yorgunluk ve halsizlikte fark yaratıyor. Bunun yanında B kompleks vitaminleri de çok kritik. Çünkü hem sinir sistemi hem de enerji metabolizması için gerekli. Eksikliğinde unutkanlık, sinirlilik, halsizlik daha da belirginleşiyor. Yani toparlarsak bağışıklık için C vitamini ve çinko, enerji için koenzim Q10 ve B kompleks. Koenzim Q10 ve B kompleks vitaminleri 50 yaş üstünde sık gündeme gelen takviyeler arasında. Şimdi 50 yaş üstünde en çok dikkat etmemiz gereken iki organ var. Kalbimiz ve beynimiz.
Çünkü bu yaşlardan sonra kalp damar hastalıkları ve unutkanlık şikayetleri daha çok sık görülüyor. Bu noktada en çok konuşulan takviyelerden biri omega 3. Balık yağı olarak da bilinir. Düzenli alındığında kan trigliserit seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir, damar esnekliğini destekler, kalp ritminin düzenlenmesine katkı sağlar. Sadece kalp için değil, aynı zamanda beyin hücrelerinin iletişimini güçlendirir. Bu yüzden unutkanlık ve konsantrasyon sorunlarında faydası görülebiliyor. Bir diğer kritik grup ise B vitaminleri. Özellikle de B12. B12 yalnızca enerji için değil, sinir hücrelerinin sağlıklı çalışması için de şart. Eksikliğinde unutkanlık, dikkat dağınıklığı, sinirlilik, hatta depresyona benzer şikayetler ortaya çıkabiliyor. Ve son olarak antioksidanlar. Şöyle düşünün, zamanla vücudumuzun içinde hücreleri yıpratan, adeta pas gibi çalışan maddeler birikir. Antioksidanlar bu paslanmayı yavaşlatır, hücreleri korur. Böylece kalp ve beyin hücreleri daha uzun süre sağlıklı kalabilir. Şimdi özellikle şunu söylemem lazım. Tansiyon, şeker ya da mide ilacı kullananlar için bazı takviyeler çok daha dikkatli olmayı gerektiriyor. Öncelikle kan sulandırıcı ilaç kullananlar balık yağı veya E vitamini gibi takviyeleri kafasına göre almamalı. Çünkü kanı daha da sulandırıp kanama riskini artırabilir. Mide ilacı, özellikle reflü ilacı kullananlar uzun süre kullanımda B12 eksikliği çok sık görülür. Bu yüzden B12 seviyesi mutlaka kontrol edilmeli. Gerekiyorsa takviye doktor önerisiyle başlanmalı. Bir diğer grup şeker ilacı kullananlar. Şeker ilacı kullananlarda, özellikle metformin kullananlarda zamanla B12 vitamini düşüklüğü sık görülür. Bu nedenle bu grup mutlaka B12 seviyesini kontrol ettirmeli. Gerekiyorsa doktor tavsiyesiyle takviye almalı. Ama bunun yanında çok önemli bir nokta var. Şeker ilacı kullananların gelişigüzel bitkisel takviyelerden uzak durması gerekir. Mesela aloe vera, acı kavun, acı kabak tarzı bitkisel ürünler kan şekerini fazla düşürebilir. Krompikolinat gibi bazı takviyelerde aynı şekilde şeker ilacının etkisini artırıp ani düşüşlere yol açabilir. Yani bu grupta en sık yapılan hata şu: şeker ilacı kullanıyorum, yanına da doğal ürün ekleyeyim. Halbuki bu çok riskli bir durum. Çünkü ilaç zaten kan şekerini belli seviyede tutuyor. Üzerine bilinçsiz kullanılan takviyeler ani şeker düşmeleriyle sonuçlanabiliyor. Tansiyon hastası olan ve düzenli ilaç kullanan çok kişi var. Bu grup için takviye konusu çok daha hassas. Çünkü bazı vitamin ve mineraller tansiyon ilaçlarının etkisini değiştirebilir. Tansiyon ilaçlarının bir kısmı vücuttan fazla tuz ve su atarken potasyumu da etkiler. Kimisi potasyumu düşürür, kimisi de tam tersi yükseltebilir. Siz bir de dışarıdan potasyum veya magnezyum alırsanız kalp ritminde ciddi dengesizlikler çıkabilir. O yüzden bu mineraller mutlaka doktor kontrolünde alınmalı. Omega 3 kalp damar sağlığı için faydalıdır ama yüksek dozda kullanıldığında bazı tansiyon ilaçları ile birlikte kanı fazla sulandırıp kanama riskini artırabilir. Doz konusu burada çok önemli. Gelelim sarımsak kapsülleri ve benzeri bitkisel takviyelere. Sarımsak doğal olarak tansiyonu düşürme eğilimindedir. İlaçlarla beraber alındığında tansiyonu fazla düşürüp baş dönmesi, bayılma gibi sorunlara yol açabilir. Kalsiyum takviyelerine gelecek olursak, yüksek dozda alınırsa bazı tansiyon ilaçlarının etkisini azaltabilir. Yani kemiklerim için kalsiyum alayım derken tansiyon ilacınız daha az işe yarayabilir. Liköris, yani meyan kökü içeren ürünler doğal görünse de tam tersi etki yapar. Tansiyonu yükseltebilir. Yani tansiyon ilacı kullanırken bitkisel ürünlerden uzak durmanız gerekir. Kısacası tansiyon ilacı kullanan biri için en güvenli yol benim ilacım ne yapıyor, hangi takviye buna ters düşer sorusunu doktoruna sormak. Çünkü herkeste aynı ilaç kullanılmıyor. Farklı gruplar var. Birine faydalı olan takviye diğerinde risk oluşturabilir. Yani şunu bilmek çok önemli. Omega 3, E vitamini, B12, magnezyum ya da potasyum gibi takviyeler ilaç kullananlarda bazen faydalı ama yanlış dozda ya da kontrolsüz alındığında riskli olabilir. O yüzden özellikle tansiyon, şeker ve mide ilacı kullananların bu takviyeleri mutlaka doktoruna danışarak kullanması gerekiyor. Bu nedenle herkes alıyor, ben de alayım yaklaşıma özellikle bu grup için ciddi risk taşıyor. Şimdi biraz da uykudan bahsedelim. Çünkü yaş ilerledikçe uykumuz da değişiyor. Çoğu kişi çok uyuyorum, hala yorgunum ya da geç uyanıyorum, gündüz kestiriyorum diye şikayet ediyor. Aslında fazla
Fazla uyumak da en az uykusuzluk kadar problem. Uzun uyku gündüz halsizlik yapabiliyor, kasları zayıflatıyor, hatta depresyona bile zemin hazırlayabiliyor. Peki bu noktada takviyeler işimize yarar mı? Öncelikle melatonin çok konuşulan bir takviye. Yaşla birlikte melatonin üretimi azalıyor ama bu hap şeklinde alındığında herkes için uygun değil. Özellikle tansiyon ve şeker ilacı kullananlarda mutlaka doktor kontrolü gerekiyor. Magnezyum ise kasların gevşemesine yardımcı olduğu için uyku kalitesini artırabiliyor. Biraz önce anlattığım gibi tansiyon ilaçlarıyla etkileşim olabileceğinden kontrolsüz alınmamalı. Bazı bitkisel ürünler de uykuyu destekleyebiliyor. Örneğin valerian kökü, melisa çayı gibi. Ama bunları da doğal deyip gelişigüzel kullanmamak lazım. Özet olarak yaşlılarda uyku çok kıymetli ama fazla uyumak da çözüm değil. Burada en doğru yaklaşım gece 6-8 saat kaliteli uykuya odaklanmak ve uyku için takviye düşünülüyorsa bunu mutlaka doktorla konuşarak yapmak. Çünkü uykuyu düzene sokmak vitaminlerden daha etkili bir gençlik iksiri diyebiliriz. Uykudan bahsettik. Şimdi işin biraz da toparlayıcı kısmına gelelim. Çünkü herkesin kafasında şu soru var. Ben bu takviyeleri nasıl doğru kullanabilirim? Öncelikle en önemli adım kan tahlili. Şeker, tansiyon ya da başka sebeplerle doktora gittiğinizde zaten çoğu test yapılıyor. Burada D vitamini, B12, demir gibi değerlerimizi öğrenmek işin ilk basamağı. Yani eksik mi var, fazla mı? Önce onu görmek lazım. İkinci nokta az ve öz kullanmak. Birçok kişi aynı anda 4-5 takviyeye başlıyor. Sonra mide şikayetleri artıyor. Halbuki gerçekten ihtiyacınız olan 1-2 takviyeyi seçmek çok daha doğru. Üçüncü ipucu, yemeklerle beraber almak. Çoğu vitamin ve mineral yemekle alındığında daha iyi emiliyor ve mideyi rahatsız etmiyor. Bu basit alışkanlık bile hazımsızlık ve gaz sorunlarını azaltabilir. Bir de şunu unutmamak lazım. Takviyeler günlük hayatın yerine geçen mucize haplar değil. Yani vitamin alıyorum, o yüzden yürüyüş yapmasam da olur diye düşünmek yanlış olur. Sağlıklı beslenme, düzenli hareket, kaliteli uyku hala işin temeli. Takviyeler ise bunların üzerine eklenen küçük desteklerdir. Kısacası önce tahlil, sonra ihtiyacına göre seçim. Düşük dozda başlamak, yemekle beraber almak ve yaşam alışkanlıklarını unutmamak. İşte doğru takviye kullanmanın en pratik formülü bu. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Gıda takviyeleri doğru kullanıldığında vücudumuza destek olur. Yanlış kullanıldığında ise faydadan çok zarar verebilir. Özellikle 50 yaş üstünde şeker, tansiyon ya da mide ilacı kullananların bu konuda çok daha dikkatli olması gerekiyor. En basit ve en güvenli yol şu. Önce doktor kontrolünde tahlil yaptır. Gerçekten eksik olanı belirle. Sonra da ihtiyacın kadarını kullan. İşte bu kadar. En önemlisi takviyeler hiçbir zaman sağlıklı beslenmenin, hareketin ve kaliteli uykunun yerini tutamaz. Onlar sadece birer destek. Asıl işi siz günlük yaşam alışkanlıklarınızla yapıyorsunuz. Umarım bu sohbet sizin kafanızdaki sorulara ışık tutmuştur. Bu tür konuları faydalı bulduysanız benzer içeriklerin devamı için abone olmayı unutmayın. Yorumlarda kendi deneyimlerinizi paylaşırsanız diğer izleyicilere yol göstermiş olursunuz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.